Herkesin hayatında sıradan gibi görünen ama bir şeylerin değiştiği bir kırılma anı vardır. Ahmet'in hikayesi de böyle başladı. Küçük bir kasabada büyüyen Ahmet, çocukken diğerlerinden biraz farklıydı. Arkadaşları oyunlar oynarken o gözlemler yapar ve öğretmenlerinin bile fark edemediği şeyleri fark edebilirdi. Bir gün matematik öğretmeni tahtada problem çözerken Ahmet elini kaldırdı ve yanlış olduğunu ifade etti. Bütün sınıfta kendisine gülmüştü. Ama öğretmeni problemi tekrar incelediğinde aslında gerçekten yanlış olduğunu kendisi de fark etmişti. Ve o an Ahmet'in içindeki saklı olan yetenek ortaya çıkarak hayatını bambaşka bir yöne doğru götürmeye başlamıştı. Şimdi kendine sor. Senin de böyle bir anın oldu mu? Bazen seçilmiş olduğumuzu fark etmemiz zaman alır. Her şey gözümüzün önünde olsa da o farkındalığa erişmek ya da onu fark edebilmek bazen gerçekten çok büyük zaman alabilir. Ancak bazı işaretler hayatımız boyunca kendini tekrar tekrar gösterir. Şimdi sana bahsedeceğim bu işaretlerden sana tanıdık gelenler varsa kaç tane olduğunu yorumlara yaz lütfen. Ve tabii tanıdık gelenler çoğunluktaysa belki de sen de seçilmiş birisin. Hazırsan başlayalım. İlk olarak küçük yaşlardan itibaren yaşıtlarından daha büyük ve çok daha fazla şey yaşamış gibi hissediyor musun? Bunu kendine bir sor bakalım. İnsanlar sana dertlerini anlatıyor rahatlıkla, tavsiyelerini alıyor, tavsiyelerini dinliyor ve bu şekilde iletişim kurmaya mı çalışıyor seninle? İşte bu ruhunun derinlerde bir bilgelik taşıdığını gösterir. Başkalarının karmaşık gördüğü durumları kolayca çözebiliyorsan bu sıradanlık değildir. İkincisi, bazı insanlar girdikleri her ortamda iz bırakırlar. Orayı daha iyi hale getirirler. Basit bir toplantıda ya da ne bileyim böyle bir dost sohbetinde senden sonrasında ortamın daha pozitif hale geldiğini, daha iyiye doğru gittiğini hissettiğin anlar oluyor mu? İşte bu tip insanlar da tıpkı Ahmet gibi fark yaratan insanlardır. Üçüncüsü, toplumun dikte ettiği tabular ve beklentilere göre değil de kendi gerçekliğine ve doğrularına göre yaşayabiliyor musun? Bu gerçekten senin en güçlü özelliklerinden biridir. Gerçek kimliğini saklamak yerine her durumda kendini ifade edebiliyorsan bu çok cesurca bir duruştur. Otantik olmak gerçekten kolay değil ama çok kalıcı bir iz oluşturur. Dördüncüsü, bilgiye açlık, sürekli bir gelişim ihtiyacı, durduğun yerde duramama, daha fazlası nasıl olur diye kıpır kıpır olduğun zamanlar oluyor mu? Çünkü sıradan kişiler asla yerinde duramazlar. Her gün daha iyiye doğru bir yolculuk içindedirler. Ve her yeni doğan güneş onlar için yeni bir fırsattır. Beşincisi, sadece varlığınla bile insanları motive edebiliyor musun? Sadece orada olman bile onları motive etmeye yetiyor mu? İş hayatında bir toplantıda da olabilir, bir dost sohbetinde de olabilir ya da girdiğin ne bileyim işte bir bakkala girdiğinde bile pozitif bir enerji sağlayıp insanları motive edebiliyor musun? İşte bu da o ışıklardan bir tanesidir. Seçilmiş insanlar pozitif enerji yayar ve insanlar için umut ışığı olurlar. Altıncısı liderlik. Liderlik öyle bir ünvanla ya da makamla, mevkiyle gelen bir şey değil. Doğal yollarla gelişen bir şey. İnsanlar zor anlarında sana başvurur, senden tavsiye almak ister ve rehberliğine ihtiyaç duymak ister. Senin de böyle yönlerin var mı? İnsanlara rehber olabiliyor musun? Eğer rehber olabiliyorsan o zaman bu da senin doğal bir lider olduğunu bizlere gösterir. Yedincisi, zamanın değerini bilirler. Zamanı öyle boşa harcamazlar. Çünkü zaman yönetilebilen bir şey değil. Sadece efektif ve verimli bir şekilde harcanabilen bir şey. Ve tabii sen de zamanı verimli harcamaya odaklı, boşa harcamamak için çaba sarf eden biriysen, bu da aynı zamanda senin seçilmiş biri olduğunu gösteren önemli göstergelerden bir tanesidir. Sekizincisi, gerçeğin peşinde koşmak. Cesurca neden böyle sorusunu sorabiliyor musun mesela? İçinde olduğun şartlar olabilir, mevcut düzen olabilir. Yani konu bağımsız olarak neden böyle sorusuyla gerçeğin peşinde koşabiliyor musun? İşte bu da senin sıradanlıktan uzak, seçilmiş biri olduğunu gösteren yine önemli göstergelerden bir tanesidir. Bir diğeri, ailede, iş yerinde, kendi sosyal çevren içerisinde kendini farklı hissediyor musun? Yani o bütün beyaz koyunların arasında ya ben galiba kara koyunum diyebiliyor musun? Evet, belki bu biraz dışlanmışlık hissiyatı getirebilir ama seçilmiş kişilerin en belirgin özelliklerindendir. Çünkü kendi yolunu seçenler kalabalığın arasından sıyrılırlar.
Bir diğeri sezgilerin güçlü olması. Kimsenin fark edemediği şeyleri sadece sezgisel olarak fark edebiliyor musun? İçgüdülerin seni doğru yöne doğru mu yönlendiriyor? Çünkü sıradan olmayan seçilmiş kişilerin güçlü özelliklerinden biri de içgüdülerinin ve sezgilerinin çok gelişmiş olmasıdır. Bunun sonrasında bir diğeri de sarsılmaz bir dayanıklılık. Hayat ne kadar zorlarsa zorlasın, dik bir şekilde hayatın karşısında durabiliyor musun? Dayanıklılık, seçilmiş kişilerin en önemli özelliklerinden yine bir tanesidir. Başarıya giden yolun engellerle çevrili olduğunu çok iyi bilir ve zorlukların üstesinden gelmek için elinden gelenin en üstünü yapmaya çaba sarf eder. Ve sonuncusu, insanlarla yüzeysel ilişkiler yerine derin bağlar kurmayı tercih ediyor musun? Çünkü sıradan olmayan, yani seçilmiş olan bireyler yüzeysel ilişkiler değil, daha derin bağlar kurmaya çaba sarf ederler. Ve böylelikle de çok uzun süreye dayanan iletişimleri vardır. Çok uzun yıllardır dostları vardır. Çok uzun yıllardır arkadaşlıkları vardır. Yani kalıcı ilişkiler kurmanın peşindedirler. Evet, seçilmiş kişi olmak öyle kolay bir şey değil. Ekstra bir sorumluluk getirir. Ancak sana bu videoda bahsettiğim şeylerden kaç tanesi sende var bilmiyorum. Yorumlara yazarsan sevinirim. Ama sana verilmiş bu şeyler, eğer fark ettiysen, bunlar bir hediye değil. Dünyayı ve çevreni daha güzel bir noktaya taşımak için eşsiz bir fırsat. Kendi iç gücünü fark et ve bu yolda ilerlemeye devam et. Çünkü belki de değişim için beklenen kişi sensin. Ve videonun bu dakikasına kadar geldiysen, bu videoda seni etkilediyse beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Aynı zamanda bu videodan faydalanmasını istediğin arkadaşlarınla da bu videoyu paylaşmanı istiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine iyi bak.